Merhaba, ben Yüksel. Bu videomu izlemeye hoş geldin. Bu videoda basitçe bir ses üzerinde nasıl düzenleme yaparız ona bakacağız. Öncelikle Shift ve 8 tuşlarına basıp Write Protection yani kayıt korumasını kapalı konuma alalım. Siz düzenleyeceğimiz sesi kaydetmeyecekseniz Write Protection on konumunda kalabilir. Birinci knobumuzla Off ya da On konumunu alıyoruz. On konumuna aldım ve 8'e bastım. Bu ekrandan çıktım. Edit Select 1 ve 2 knobları satırları, Edit Control knobları ise sütunları gösteriyor. Yeşil yazılar vocoderler için, beyaz yazılar ise synthesizer'lar için ayrılmış durumda. Bununla beraber MicroKorg'da iki türlü ses hazırlamaya girişebiliyoruz. Birincisi ulaşmak istediğimiz sese en yakın bir sesle başlayıp onu değiştirebiliriz. İkincisi yeni boş bir taslak üzerinden ilerleyebiliriz. Biz öncelikle birinci yöntemi kullanacağız. Şimdi bir ses seçelim. Ben B65'i kullanacağım. Bir sesi duyalım. Edit Select'ten Filter kısmını seçiyorum. Bakın burada iki tane ışık yanıyor şu an. Filter'ı seçiyorum. Şu an birinci kısımda Filter'da bir çalışma yaptığımızı buradan okuyabiliriz. Buna karşılık ne geliyor? Filter'ı seçtim. Birinci Edit Control 1 ile. Bunun altında kalan Type. Yani filtre'ımızın type'ını değişiklik yapacağız. Bakalım neymiş? 24L, 12L bir şeyler yazıyor. Şu an sadece duyma ve bu değişiklikleri nasıl yaptığımıza odaklanalım. Burada kalsın. Daha doygun geldi kulağıma. Biraz daha değiştireyim şuradan. Evet, sağ sol kurcaladık. Şimdi pitch kısmını seçelim. Şimdi buradan pitch'e geldim. Burada pitch'te birincisi transpose'muş. Bakalım. Şu an sıfırda. Şu an yanıp sönüyor ve ben knob'u değiştirsem de herhangi bir değişiklik burada yapamıyorum. Bunun sebebi knob'u oynattıktan sonra kayıtlı patch'teki parametre pozisyonuna gelmemiş olmamızdan kaynaklanıyor. Aktifleşecek ve bu sönecek. Bakın söndü. Yani sıfır ortada bir hizadaymış. Şimdi bunu değiştirelim. Tamam, kafamıza göre oynuyoruz şu an zaten. Pitch'i de böyle bıraktım. Dilersek Shift ve Side Select'e basarak konumlar arası değişiklik yapabiliriz. Şöyle bakalım. Shift'e bastım. Side Select'e bastım. İkinci kısımda knob'umuz neredeyse Patch 3'teymiş. Patch 3'e dair değişiklik yapabiliyoruz. Bunu tekrardan aynı şekilde bastığımda ise Synth 1'de değişiklik yani pitch'te değişik yapmaya devam edebiliriz. Nasıl kullanmak isterseniz size kalmış. Bununla beraber Shift, Octave tuşlarına bastığımızda burası kırmızı yanıyor. Böylelikle belirlediğimiz değer içerisinde daha küçük hareket edebilmemizi sağlayacak. Diğer türlü bazen knob'ları tam denk getiremiyoruz. Yani o sayısal değer olarak tam karşılığını bulamıyoruz. Böylelikle up and down diyerek daha kolay bu rakamlara erişebiliriz. Tekrar Shift'e bastığımızda ise buradan ayrılmış olacağız. Aktarmak istediğim bir diğer bilgi ise buradaki knob'lardaki yarattığımız değişimle orijinal value'nun yanıyor olması. Burada patch'imizde yani az üstünde çalıştığımız patch'te buradaki değer normalde -3'müş.
Ben bunu bozmuşum ve işte burada bir şeyler yaptım, hatırlamıyorum ne olduğunu. Buna göre eğer orijinal volume'yu da takip ederseniz ses üzerinde hangi noktada nasıl bir değişiklik yaptığınızı da orijinal haline dönmek istediğinizde kolaylıkla görebilirsiniz. Yaptığımız bu değişiklikleri kaydetmezsek başka bir patch'e geçtiğimizde ya da mikrokorgu açıp kapattığımızda gidecektir. Dilerseniz şimdi yaptığımız bu patch'i kaydedelim. Write tuşuna bastım. Hangi alana kaydetmek istiyorsanız, atıyorum B62'ye ya da başka bir alana ya da işte nereye kullanmak isterseniz. Ben yine bunu B65'e getirip öylelikle kaydedeceğim ve write yazısı yazdığında bilin ki artık burada sesimiz kaydedilmiş durumdadır. Şimdi B15'i açalım. Burada göstermek istediğim başka bir şey var. Timber'lar. Daha önce belirttiğim gibi sesler farklı katmanlardan oluşabilir. Bunlar üzerinde değişiklik yapmak isterseniz Timber Select tuşunu kullanacağız. Aralarında geçiş yaparken bir kere basmamız yeterli olacak. Eğer 2 saniye kadar basılı tutarsak her iki layer içinde eş zamanlı değişiklik yapabiliriz. Evet, ikisi birden yandı. Yani iki katmana da şu an performans knoblarıyla müdahale edeceğim. Şimdi sadece birinci katmanla değişiklik yaparak müdahale edeceğim. İkinci de yapalım. Az önce atladım söylemeyi. Basılı tuttuğumda ikisine birden müdahale ediyordum. Tekrardan tek katmana geçerken de yine bir kez Timber Select'e basmam yeterli oluyor. Şimdi her layer için ayrı dinleme yapmak isterseniz Shift Timber Select yapmamız gerekiyor. Shift'e basalım. Timber Select'e bastık. Şu an sadece birinci katmandaki sesi duyacağız. Tekrardan Shift Timber Select yapacağım. Böylelikle ikinci katmanı duyacağım. Sadece Timber Select'e basıyorum. Böylelikle geri dönmüş olduk. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.